Dünyanın bir kenarı olsaydı, umarım böyle görünürdü. Düz dünyanın kenarı. Biliyorum. Bu konu hakkında yüzlerce video izleyip bir sürü saçma sapan açıklamalar dinlediniz. Ama bu konuda büyüleyici bir şey var. Düz dünyada güneş tutulması, yassı büyüyen ağaçlar, devasa buz duvarı. Tabii ki NASA tarafından korunan. Düz dünyacılar tartışmasız harika bir hayal gücüne sahip. Ama ya haklı olsalardı? Dünya uzayda nasıl dururdu? Dünya mı güneşin yörüngesinde dönerdi yoksa güneş mi dünyanın? Neden asla dünyanın kenarına yürüyemezdik? Düz Dünya kanalındaki haberleri kaçırdıysanız işte size kısa bir özet. Binlerce yıl boyunca insanlar dünyanın düz olduğunu ve her şeyin onun etrafında döndüğünü düşündü. Sonra Nikolaus Kopernik meydana çıkıp yeni teorisini masaya yapıştırdı. Bu teori, dünyanın düz olmadığını ve kesinlikle hiçbir şeyin merkezi olmadığını söylüyordu. Onun gözlemleri, dünyanın güneşin yörüngesinde döndüğüne inanmasını sağlıyordu. Ama bugün, 500 yıl sonra, dünya çapında birçok insan, dünyanın düz olduğuna ikna olmuş durumdalar. Gezegenlerin neden küresel formda olduğunu biliyor musunuz? Tek kelime. Kütle çekimi. Maddeyi her bir yandan toplayıp bir araya getiren şey. Sonuç olarak madde küre şeklini alır. Tabi düz dünya için böyle olmazdı. Antiküreselciler yer çekimi veya kütle çekimi diye bir şey olmadığını düşünüyor. Biz sadece varmış gibi hissediyoruz. Çünkü bazı gizemli güçler dünyayı yukarı doğru hızla itiyor. Size bunu söylememe gerek yok ama hızı sonsuza dek artıramazsınız. Bir noktadan sonra artık çok hızlı gidiyor olacaksınız. Hiç kendini yanık bir pizza üzerindeymiş gibi hisseden var mı? Yok. Biraz gerçek bilim isterseniz o zaman evet. Düz dünyada yer çekimi olabilirdi ve bu çok garip olurdu. Düz dünyadaki yer çekiminin merkezi tam ortada olurdu. Yeryüzündeki ve etrafındaki her şey bu noktaya doğru çekilirdi. Siz merkezden uzaklaştıkça bu çekim gücü daha fazla hissedilirdi. Bir noktadan sonra yer çekimi sizi aşağı doğru çekmeye başlar ve buna karşı koymak için tırmanmaya başlardınız. Bu neden dünyanın kenarına gidemeyeceğinizin sebebi olabilirdi. Yer çekimi kenarda çok fazla hissedileceği için bunu başarmak imkansız olurdu. Yani Antarktika'daki 45 metrelik muhteşem buz duvarını asla göremezdiniz. Ve madalyonun diğer yüzünde ne var hiç bilemezdiniz. Neyse, en azından kenardan düşmek diye bir şey olmazdı. Ayrıca bu saçma yer çekiminin farklı yan etkileri de olurdu. Kenara yakın olan objeler kenardan aşağı düşmek yerine dünyanın öbür yüzüne doğru yani yana doğru düşerdi. Ağaçlar çapraz büyürlerdi çünkü yer çekimi kuvvetine karşı uzanmak zorunda kalırlardı. Tüm yağmur, kar ve dolu kütle çekiminin merkezi olan Kuzey Kutbu'na düşerdi. Tüm yağış toplanmaya başlardı ve tüm okyanuslar disk halinde merkeze doğru emilip tam ortada bir tane büyük okyanus haline gelirdi. Düz dünyadaki hava basıncı da büyük endişeye neden olurdu. Kütle çekimi, yeryüzünün merkezine çok fazla hava çeker ve kenar kısımlarda hiç hava basıncı olmazdı. Bu çok kötü olurdu çünkü düz dünyadaki Avustralya'da yaşayan insanlar için nefes almaya yetecek oksijen olmazdı. Ve siz, merkeze yani Kuzey Kutbu'na yakın bir yerlerde yaşıyor olsaydınız, atmosferin yüksek basıncı altında ezilip giderdiniz. Ama bu pek uzun sürmezdi. Çünkü düz dünyayı saran bir manyetik alandan söz etmek mümkün değil. Manyetik alan, dünyanın çekirdeğinin hareketleri sonucu oluşur. Düz dünyanın bir çekirdeği yok. Dolayısıyla atmosferi tutacak bir şey olmadığı için hepsi uzaya savrulurdu. Güneşten gelen yüksek radyasyona maruz kalırdık ve bu kansere yol açar, ayrıca DNA'mıza da zarar verirdi. En önemlisi gezegende nefes alacak bir hava olmazdı.
Yaşam destek sistemi küresel bir yapıya bağlı. Bunu anlamak bu kadar mı zor? Şimdi hepimizin merak ettiği sorulara gelelim. Bütün düz dünyacılar Güneş ve Ay'ın dünya üzerinde daireler çizdiğine inanıyorlar. İkisi de 50 kilometre çapında devasa birer spot ışığı gibi. Biraz düz mantık düşünelim. Eğer Güneş spot ışığı gibi işliyorsa, size direkt ışık vermese bile onu yeryüzünün her yerinden görebilirdiniz. Hani şu uzaylıların meşhur kaçırma sahneleri gibi. Bu fikirleri nereden buluyorlar bilmiyorum. Düz dünya sisteminde gece gündüz döngüsü olmazdı. Bu çok garip bir şey. Güzel uykumuzu nasıl alacağız? Dur bir dakika. Buldum. Evet, bu daha iyi. Düz dünyada gündüz ve gece olması için güneşin bu şekilde hareket etmesi gerekir. Güneş doğduğunda tüm dünya gündüz, battığında ise gece olurdu. O zaman da zaman dilimi diye bir kavram olmazdı. Tabii mevsimlerde. Güneş düz dünya etrafında devasa haliyle dönseydi, bize olan yakınlığı yüzünden tüm yeryüzü kavrulurdu. Diğer taraftan, şimdi olduğundan çok daha küçük olsaydı, o zaman da ölümüne soğuk olurdu. Normal büyüklükteki güneş enerjisinin yalnızca 1/3'ünü alıyor olacağımızdan, düz dünyada yaşamın var olması için bu enerji yeterli olmazdı. Daha ay tutulması hakkında konuşmadık bile. Düz dünya öğrencileri bundan sorumlu olan bir anti-ayın varlığına inanırlar. Küre dünyada ay tutulması, dünya, güneş ve ayın arasından geçerken oluşur. Düz dünya için durum böyle olsaydı, tutulmalar bu şekilde görünürdü. Ve bu bile çok itinalı bir hizalama gerektiriyor. Dünyanın düz olduğu doğru çıkarsa, bizim küre dünyanın Photoshop olduğu ve GPS cihazlarının bazı finansal kazançlar için düzenlendiği ortaya çıkar. Ve bu da yeni komplo teorilerinin peşin sırada olmasına neden olur. Maalesef düz dünyacılar da dahil olmak üzere birçok insan bilinçsel bir uyumsuzluk durumunda yaşıyor. İnsanların düşünce ve inançlarının tutarlı olmaması her zaman gerçeği temsil etmez. Yani sürekli olarak herhangi bir teoriyi destekleyebilecek sahte kanıtlara maruz kalıyoruz. Biraz mantıklı düşünmeyle gerçeği görsek bile. Eğer Kopernik YouTube'da 10 saat vakit geçirip düz dünya komplosu videoları izleseydi, o bile yanıldığını kabul ederdi. Peki, siz hiç donat şeklinde dünya gördünüz mü? Neyse, o başka bir video konusu olsun. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Lütfen abone olmayı ve konu hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.